Çam ağacı küpelerimi taktım, çam ağacı süslerim yanımda, yılbaşının kökenlerini anlatmaya şu an hazırım. Noel Bayramı'nın ritüelistik ve tarihsel kökeni, bu Hristiyan bayramın yalnızca teolojik bir temeli değil, aynı zamanda binlerce yıllık ritüellerin, pagan mitlerin ve bazı teolojik devrimlerin de sonucu olduğunu gösteriyor. Bu incelemenin amacı da işte bu tarihsel kökeni araştırmak ve en nihayetinde şu sorunun cevabını yanıtlayabilmek. Dünyanın pek çok yerinde benzer zamanlarda yapılan bir topluca katılım pratiği, bugünkü çağdaş insan için nasıl bir anlam taşıyabilir? Bugünkü Noel dediğimiz bayram çoğu Hristiyan coğrafyada 25 Aralık'ta kutlanıyor. Bu bazen 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece ve 25 Aralık'tan 26 Aralık'a kadar uzanan günleri de kapsayabilir. Ermeni ve bazı Ortodoks kiliselerinde ise aynı bayram 6 Ocak'ta kutlanıyor. Bunun sebebi de Ortodoks kiliselerinin kullandığı Julian takviminde 25 Aralık'ın aslında 6 Ocak'a denk geliyor olması. Fakat başka bir sebebi daha olabilir. Öncelikle 25 Aralık'ın Noel bayramı olarak kutlanıyor olmasının sebebi İsa peygamberin 25 Aralık'ta doğduğu inancı. Fakat erken Hristiyanlık döneminde bu bayram 25 Aralık'a özgü bir bayram değildi. Hatta 25 Aralık olarak kutlanması Hristiyan pratiklerinin en sonuncularından bir tanesi. Yapılan birçok araştırma da gösteriyor ki İsa peygamberin doğumu erken Hristiyanlık sürecinde 6 Ocak'ta kutlanıyordu. Ve 6 Ocak'ta kutlanan bu bayramda Epifani Bayramı ile birleştirilmişti. Hristiyanlık inancına göre İsa peygamberin doğumundan 12 gün sonra doğudan gelen Kaspar, Melchior ve Baltazar adlı 3 kral İsa peygamberi henüz bebekken ziyarete giderler ve bu da eski bir Katolik geleneklerden biri aslında. Bu durumda sadece tarihsel bir farkı değil de yani 6 Ocak ve 25 Aralık gibi bir farkı değil, erken Hristiyanlıkta ve sonraki geç Hristiyanlık dönemindeki vurgu farkını gösteriyor. Zira 6 Ocak'taki Epifani'nin ritüelistik odağı aslında İsa peygamberin mesedildiği tarih. Yani fiziksel doğumundan ziyade ruhsal doğumu. Erken Hristiyan babaları İsa bebeğin mesedildiği anı yani 6 Ocağı İsa peygamberin doğuş anı olarak kabul eder. Bu da yeniden doğuşun vaftiz ritüeli aracılığıyla sağlandığı bir Hristiyan pratik. 25 Aralık'ın doğum bayramı olarak kabul edilmesi ise milattan sonra 4. yüzyıla tekabül ediyor. Bu dönemde Batı'da genel anlamda kabul görmüş olsa da Doğu'da hala tartışmalıydı 25 Aralık'ın doğum bayramı olarak kutlanması. Doğudaki en önemli Hristiyan merkezlerinden biri olan Antakya'da örneğin bu tartışmanın oldukça uzun sürdüğü biliniyor. Yohanna Hristostom'un vaazına göre 25 Aralık Antakya'da milattan sonra 376 yılından daha erken bir tarihte kutlanmamıştı. Hatta milattan sonra 376'dan sonraki 10 yıllık süreçte bile bazılarına göre bu bayramın 25 Aralık'ta kutlanması yeni modaydı ve şiddetle eleştirilmişti. İşte tam olarak bu gözlem de 25 Aralık'ın yalnızca teolojik bir zorunluluktan kaynaklandığını değil de dışsal ritüelistik bir etkileşimden doğduğunu gösteren senkretik argümanı güçlendiriyor. Senkretizm Türkçe'ye bağdaştırmacılık olarak çevrilmiş olan bir kelime. Özellikle teolojide, din çalışmalarında ve dini mitlerde bu mitlerin birbirlerine eklemlenerek birbirlerini dönüştüğü anlamına geliyor. Bu bağlamda da senkretikçilerin ortaya attığı tez Noel'in ritüelistik odağı anlamında en güçlü tezlerden biri. Senkretikçiler 25 Aralık'ın seçiminin Roma İmparatorluğu'ndaki oldukça güçlü bir bayram olan Sol Invictus bayramıyla yani Yenilmez Güneş bayramıyla Hristiyanlığın senkretik bir adaptasyonu olduğunu söylüyorlar. Antik Roma'da kış ritüelleri, kış bayramları oldukça çeşitliydi. Yılın her dönemi farklı bayramlar vardı. Bunlardan en ünlüleri de Satürn'e yani tarım ve bereket tanrısına adanmış olan Satürn'e yapılan uzun bayramlar. Bunlara Saturnalia deniliyordu. Saturnalia bayramları gün dönümünden bir hafta öncesinde başlardı ve gün dönümüne kadar yiyecek, içecek ve müziğin, dansın olduğu ve tüm kente yayılan herkesin kamusal olarak topluca kutladıkları bir bayramdı. Fakat Antik Roma'da bunun dışında farklı topluca katılım pratikleri de vardı. Bunlardan yine en yaygın olanlarından bir tanesi Mitra kültü. Mitra bir güneş tanrısı ve oldukça güçlü bir güneş tanrısı. Özellikle Roma İmparatorluğu'ndaki askerler ve bürokratlar tarafından yaygın bir şekilde tapımlarına gidiliyordu. Bu tapımlarsa çoğunlukla gizli yapılıyor ve yalnızca erkeklerin katıldığı tapımlar. Genellikle yer altındaki bir mağarada veya bazı dağlarda buldukları boş mağaralarda gizli bir şekilde buluşup burada tapımlarını gerçekleştiriyorlardı. Mitra ise evrenin düzenini koruyan, iyilik ve kötülük arasındaki dengeyi sağlayan oldukça güçlü bir tanrı. Aslında Roma kozmolojisinde 25 Aralık kış dönümünün hemen ardından gelen uzun günlerin kutlanması. Yani güneş tanrı bu kozmik savaşı kazanıyor
ve artık günler uzuyor. Güneş daha fazla yeryüzünde görünüyor. Ve bu ritüelistik vurgu da Antik Roma'da Saturnalia ve Brumalia gibi ritüellerde kendini gösteriyordu. Hristiyanlık ise ilk yüzyıllarda yayılırken İncil'de İsa peygamberin doğumuna dair net bir tarih belirtilmediği için bu anlamda pagan ritüellerle rekabet etme stratejisini geliştirmiş oldu kilise. Pagan Roma'nın zaten Mitra kültüyle birlikte oldukça geniş ölçüde kutladığı 25 Aralık kilise tarafından da benimsenmiş oldu. Böylece eski güneşin yerine yeni güneşin doğumu geldi. Bu senkretik uyarlamada 25 Aralık'ın resmen doğuş bayramı olarak 4. yüzyılda ilan edilmesiyle resmiyet kazandı. Fakat tabii bu belirlemeden hemen sonra bugün bildiğimiz anlamda Noel kutlamaları başlamadı. Daha sonrasında farklı bayramlarla da birleşti Noel. Bu adaptasyon özellikle Kuzey Avrupa ülkeleriyle destekleniyor. İskandinav ülkelerinde oldukça yaygın olan farklı ritüeller bu Noel pratiğiyle birleşmişti. İskandinav coğrafyasında kış gün dönümünde Yule adlı bir bayram kutlanırken bu bayramda evlerin içlerine her dem yeşil ağaçlar taşınırdı şans getirmesi için. Yani çam ağaçları. Ve bu ağaçlar evin içine getirildikten sonra da evin içerisinde kütükler yakılırdı. Cermen halklarının Yule bayramı ve Angliyan halklarının Annenin Gecesi bayramı gibi bayramları kışın ortasında bereketi kutlayan bayramlardı. Bunun yanında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde de 5 Aralık tarihinde Krampus Gecesi kutlanırdı. Krampus Gecesi bugün hala devam eden bir ritüel. 6 Aralık'ta San Nicolas'ın yani Noel Baba'nın gelip çocuklara hediyeler vereceği günün bir önceki gününde Krampus Gecesi kutlanır. Çünkü Krampus Gecesi'nde de mitolojik bir karakter olan Krampus bu sefer kötü çocuklara ceza verecektir. Noel'deki o tatlı dedenin yanında korkunç bir karakter. Krampus Gecesi'nin kökenleri tam olarak bilinmemekle beraber en erken kayıtların 16. yüzyıla vardığını biliyoruz. Bölgede çoğunlukla erkekler Krampus kılığına girerek bir koşu yaparlar ve bunun haricinde de yine kostümleriyle yaşadıkları bölgede gezerler. Korkutacakları o kötü çocukları ararlar. Boynuzlu ve 2 ayak üzerinde duran bir canlı Krampus, yarı insan yarı hayvan figüründe, ayaklarından bir tanesi keçi ayağı iken diğeri insan ayağı. Bugün dediğim gibi Avusturya'da hala kutlanıyor ve kökenlerinde pagan ritüellere dayandığı tahmin ediliyor. Hazreti İsa'nın vaftizde mesedildiği inanışı ise yerini 3. yüzyıldan itibaren Bakire anneden doğduğu ilk andan itibaren mesedilmiş olduğu inancına bıraktı. Yani bedenleşme teolojisine. Bu devrimde kaçınılmaz olarak ritüel takvimi değiştirdi. Vurgu ruhsal vaftizden yani 6 Ocak'tan fiziksel doğuma 25 Aralık'a geldi. Bu süreçte Meryem Ana'nın Hazreti İsa'nın annesi olarak yeniden yüceltilmesini sağladı. Böylelikle eski Annenin Gecesi ritüelleri yeni Hristiyan ikonografisine kusursuzca entegre edilmiş oldu. Aslında kilise halkın alışık olduğu pagan ritüelleri yasaklamak yerine onları içine aldı. İçeri getirilen her dem yeşil ağaçlar başlangıçta cennetin bahçesini simgeleyen kırmızı elmalarla süslendi. İlk bilinen Noel ağacı da 1605 yılında Strasbourg'da elmalarla süslenmiş olan bir ağaç. O elmaları biz bugün Noel topları şeklinde hala kullanıyoruz aslında. Bir Noel ağacında mumların ilk kez aydınlatma olarak kullanılmasına da 1611 yılında rastlanıyor. Bu tarihte Silezya Düşesi yılbaşı ağacını mumlarla aydınlatma yapıyor. Yılbaşı ritüellerinin kutlanması konusunda ise Sir James Fraser'ın mitolojik merceği bize oldukça güzel bir yol sunuyor. Fraser'e göre kış dönümü ritüelleri ölme ve ölüp dirilme ritüelleriyle eş ritüeller. Yani bunlar doğanın ölümünü ve yeniden canlanmasını temsil ediyor. Aynı Osiris, Attis veya Dionysos mitlerindeki gibi. Bu mitolojik figürler yıllık doğa döngüsünü temsil ediyorlar ve bu ritüeller aracılığıyla da halk yeniden canlandırıyor bu mitleri. Noel ise bu evrensel mitlerin Hristiyanlıkta vücut bulmuş hali. Ancak Hristiyanlık dışında da bir topluca katılım pratiği olarak yılbaşı kutlamaları aslında bütün coğrafyalarda ve bütün halklarda olan bir kutlama. Peki bir de Noel'in bu noktaya gelmesindeki siyasal ve ekonomik merceğe bakalım. Noel'in küresel ve ticari yüzü Noel Baba, Santa Claus. Noel Baba figürünün kökeni de yine milattan sonra 4. yüzyıla dayanıyor ve bu figür cömertliğiyle tanınan Türkiye'nin güneybatısında Mira kentinde yaşayan, bugünkü Demre'de yaşayan bir piskopos. Asıl adı Aziz Nikolas. Aziz Nikolas bulunduğu bölgede yani Demre'de cömertliğiyle tanınan ve çocuklara hediyeler vermesiyle tanınan oldukça tatlı biriymiş. Aynı zamanda Demre bir liman kenti ve dolayısıyla çok fazla denizcinin bir uğrak noktası. Buraya gelen deniz
denizcilere de her zaman yardım ediyormuş Aziz Nikolas. Onun ölüm yıl dönümü olan 6 Aralık'ta Aziz Nikolas günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Aziz Nikolas imajı ilk olarak Hollanda'ya gidiyor ve Hollanda'da Sinterklaas formunu alıyor. Daha sonrasında Hollandalı göçmenler de bu figürü yani Sinterklaas'ı Amerika'ya taşıyor. Amerika'da ise Santa Claus'un modern dönüşümü 19. yüzyıla tekabül ediyor. 1822'de Clement Clark Moore'un yazdığı bir şiir, Noel'den önceki gece veya Aziz Nikolas'ın ziyareti olarak da geçiyor bazı yerlerde. Bu şiirde ilk kez Aziz Nikolas ren geyikleriyle seyahat eden ve bacadan inerek çocuklara hediye getiren biri olarak anlatılıyor. 1863'te ise karikatürist Thomas Ness daha öncesinde şiirde yazılmış olan bu kişiyi ilk kez resmediyor. Tombul, neşeli, beyaz sakallı ve kırmızı beyaz giysili biri olarak. 20. yüzyılın başlarında ise 1920'li ve 30'lu yıllarda oldukça ünlü bir kola şirketinin reklamlarıyla bu imaj iyice standartlaşıyor. Tahmin ettiniz sanırım o kola markasının hangi marka olduğunu. Fakat onlar da hemen bulamıyorlar bugünkü figürü. Örneğin 1920'deki çizimleri çok daha sade bir çizim. Daha sonrasında ise farklı Noel figürlerine, bir çocuk figürüne de değiniyorlar. Fakat en son noktada Noel Baba figürü bugün bildiğimiz anlamda standartlaşıyor ve küresel ticaretin yüzü haline geliyor. Şimdi ana sorumuza geri dönelim. Dünyanın pek çok yerinde benzer zamanlarda kutlanan bir topluca katılım pratiği olarak yılbaşı kutlamaları bugünkü çağdaş insan için nasıl bir anlam taşıyor olabilir? Pek çok antropoloğun da söylediği gibi bu gibi büyük bayramlar, bunlar dini, milli veya kültürel kutlamalar olabilir. İnsanı seküler zaman akışından koparıp kutsal zamana davet eder. Aslında kutsal zamana tekrar çağırır. Noel'in bugünkü kutlama biçimi İsa peygamberin doğuşundan önce çok daha eski pagan ritüellerine dayanıyordu. Geleneksel olarak ortak bir paylaşım pratiği olarak da topluca katılımlar kişileri ortak bir zaman mekan algısına davet eder. Çağdaş insanda Mircea Eliad'ın tabiriyle lineer, rasyonel ve seküler bir zamanda yaşar. Dolayısıyla da mitin gücünden uzaklaşmıştır. Ve bu uzaklaşma çağdaş insanda varoluşsal bir boşluk yaratır. İşte yılbaşı kutlamaları gibi topluca katılım yapılan kutlamalarda bu boşluğu giderir. Yani dini inançtan bağımsız olarak yılbaşının küresel ve eş zamanlı olarak topluca kutlanışı yılın lineer akışını kesen zorunlu bir döngüsel durak yaratır. Bu topluca katılım pratiği çağdaş dünyada kolektiviteyi vurgulayan nadir anlardan bir tanesi. Bu anlamda yılbaşının küresel olarak kutlanması performans çalışmaları açısından da yılın en büyük performansı olarak çalışılabilir. Fakat tabii ki bu performans ticari metinlerden, reklamlardan, çeşitli mekansal dekorlardan ve zorunlu davranış modellerinden yani hediye alıp vermeden bağımsız düşünülemez. Yani kapitalist ekonomide bu ritüeli yeniden değerlendirecek olursak bu topluca katılım pratiklerinin kolektif bir yenilenme anı sunmakla birlikte aslında kapitalizmin kendini yeniden üretme araçlarından da birinin sahnesine döndüğünü görüyoruz. Çünkü bu ritüel küresel ölçekte bir eş zamanlılık ve birliktelik hissiyatı uyandırırken çoğunlukla bu hissiyatı tüketim ile erişilebilir kılar. Yani reklamların o duygusal kodları, mekanların ve dekorların standartlaştırılmış estetiği, hediyeleşmenin zorunlu bir davranışa dönüştürülmesi, kişileri hem bu pratiğin bir parçası haline getiriyor hem de bu tüketimin bir aktörü. Bu açıdan da yılbaşı kutlamaları Guy Debord'un da söylemiyle bir gösteri olarak işler. Yani yeni yılın vaat ettiği o yenilenme bir simülark düzeyinde çalışır. Böylelikle de küresel pazarın sürekliliğini garanti altına alan bir kültürel ideolojik aygıt olarak işlev görür. Sonuç olarak bu yılbaşı ve Noel kutlamaları yalnızca birer tatil kutlamaları değil, topluca katılımın ritüel tekrarı ve sembolik yeniden doğuşun sahnelendiği anlar. Ve bu ritüellerde kolektif zaman algısını yeniden üretir. Aynı eski ritüellerde olduğu gibi. Dolayısıyla her ne olursa olsun ben hala bugün birlikte bir şeyler yapmanın bizler için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Birlikte bir şeyler yapmanın önemini de hissedebilmek için. Herkese mutlu, güzel, yeni bir yıl dilerim. Başka bir çağdaş ritüel ve toplumsal performans videosunda görüşmek dileğiyle.